Tavukları çok fazla kalın doğramayacağız. Kalın doğrarsak sonra ocakta ne yapar? Şişme yapar. Yemeğimizde çirkin bir görüntü olur. Tavuklarımızı sote doğrayacağız. İnce doğrayacağız. Tavuğumuz hazır. Hemen soğanları sotelik doğruyoruz. Tabanlar lezzet versin diye soğana 2 diş de sarımsak doğruyoruz. Buradan size çok güzel bir piri sote çıkacak. Lokantalarda yapılan aynısı olacak. Bir tane de şöyle bir kapya doğradık. Domatesi de soyuyoruz. İçinin kıpkırmızı çıkması lazımken domatesin içi kabak gibi. Tabi böyle olacağını zaten biliyoruz. Alırken de belliydi. Sotemizin içine katacağımız sebzemiz hazır. Hemen şunu şöyle bir kenara çekeyim. Burada sote tavuğumuz var. İçine 2 yemek kaşığı sıvı yağ döktüm. Şöyle bir yağ ile bir ovalıyorum. Attığımızda hem tavuğa yapışmaz hem de daha güzel bir lezzet olur. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tavamızın altını yaktık. İçine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Arkadaşlar 5 kişilik yemeklerde yarım fincan sıvı yağ yeterli oluyor. Yağımız bir ısınsın. Ocağımız yüksek ateşte. Hemen tavukları şöyle bir atıyoruz. Ocağın altını hiç düşürmüyoruz. Arkadaşlar tavuklar kendi bırakmayınca tavukları karıştırmayacağız. Eğer karıştırırsak ne yapar? Tavanın dibine yapışma yapar. İstediğimiz sonucu elde edemeyiz. Yüksek ateşi hiç düşürmeyeceğiz. Ortalama 2-3 dakika geçti. Şöyle bakıyoruz. Tavanın dibine yapışmamış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eğer yapışmış olsaydı biz buna dokunmayacaktık. Yüksek ateşte artık bunu çevre çevre bir ne yapacağız? Kızartacağız. Hepsi aynı şu renge gelene kadar. Karamelize olana kadar. Arkadaşlar tavuklarımızın hepsi şöyle gördüğünüz gibi karamelize oldu. Şimdi bu tavukları alıyoruz. Alırken dibindeki yağını bırakacağız. Dibindeki yağ bize diğer malzemeyi kavurmada lazım olacak. Ocağın altını kıstım. Hemen tavukları bir alalım. Tavuğun hepsini aldık. Soğanını döküyoruz. Aynı tavuğun yağında orta ateşte soğanı da kavuracağız. Tabi daha çabuk kavrulabilmesi için, dibine yanmaması için bir kapak kapatıyorum. Bir sulansın. Şöyle bakın. Soğanlarımız da iyice kavruldu. Tavuk da rengini verdi. Dibine yapışmış olan tavuklar hiçbiri kalmadı. Tam bu aşamada domates biberi döküyoruz içine. Domatesle biberle beraber bir kavurmaya devam edeceğiz. İşimiz çabuk olsun diye tekrar kapağı kapatıyorum. Orta ateşin biraz üstüne alıyorum. Ortalama 1 dakika bu şekilde kavuracağız. Şöyle bakın domatesler, biberler tam kavruldu, tam lezzetini verdi. 1 yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Altını kısıyoruz. Domates salçasını şöyle 1 dakika bütün sebzelere hem değdireceğiz hem de midemizi rahatsız etmesin bir kavuracağız. Tam 2 dakika geçti arkadaşlar. Salça dibine yanmaya başladı. Bu aşamada içine 1 tatlı kaşığı un atıyoruz. Unu şöyle bir karıştırıyoruz. Yemeğimiz özlü olsun.
Ekmeğe banıp da yiyebilelim. Pilavın üstüne koyup yiyebilelim. Çeşme suyu gibi olmasın. Unu karıştırdık. İçinde hiç un görünmüyor. 1 su bardağı soğuk su veriyoruz. Bundan sonraki su oranı size kalmış. Ocağımın altını tekrar açtım. Şöyle bir karıştırıyorum. Un içinde bir çözülsün. Arkadaşlar bundan sonra bu yemek pişti. Bu yemeği kaynadıktan sonra ortalama 2-3 dakika içerisinde sunabilirsiniz. Çok bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. İkinci bardak suyumuzu da verdik. Şöyle bir daha karıştırıyoruz. Bir kaynasın. Su ayarlamasını yapacağız. İçine doğranmış 4 diş sarımsak atıyorum. Tavuğunu atıyorum. Yoğunluğunu nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Önce bir kaynasın yemeğimiz. Yemeğimiz kaynadı. Şöyle bakıyorum. Yarım bardak su daha ilave ettim. Bir daha su ilave etmem isterse taş gibi olsun. Sebebi de yemeğimizin komple lezzetini alır götürür. Çok fazla suyu bu yemek sevmez arkadaşlar. İçine yarım tatlı kaşığı bir karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, silme 1 tatlı kaşığı da tuz atıyorum. Tuz atarken de korkuyorum. Yemek tuzlu olmasın. Şöyle bir karıştırıyorum. Arkadaşlar bu yemeğimiz pişmiş. Şimdi bundan sonra orta ateşe alıyorum. Çok fazla değil. Sadece 2-3 dakika kaynatacağız. Altını kapatacağız. Yemeğimizi 3 dakika kaynattık. Şöyle bakın arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? Yemeğimizi sunacağız. Bunun yanında güzel bir pilav gider. Daha önce de söylediğim gibi bu yemeği 2 şekilde sunabilirsiniz. Hemen şunu şöyle bir alalım. Pilavımızı basıyoruz. Yemeğin kokusu bile ne diyor? Ye beni, ye beni diyor. Ya da şöyle tam lokanta restoran işi sulu sulu yemeğimizi doldururuz. Şöyle yemeğe yakından bir bakın. Bu yemek yenmez mi? Tam ne yemeği? Ekmeği, ban yemeği. Şöyle bir çevirelim. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapar. Afiyet olsun.